Hürjet için bir deneme uçağı yetmedi. Çünkü bir uçak havalandı diye hazır olmuş sayılmaz. Asıl sınav, aynı işi tekrar güvenle yapması ve ölçülen sonucun yalnızca o uçağa özgü olmadığını göstermesidir. Bu yüzden bugün P1 ve P2 adı verilen iki ayrı Hürjet prototipi, yani iki deneme uçağı uçuyor. Antalya'da iki Hürjet 18 uçuşta 79 ayrı kontrol maddesini tamamladı. Hürjet ekibinin test noktası dediği şey de budur, havada tek tek işaretlenen bir kontrol maddesi. Hürjet'in pilotu kolu çektiğinde uçak doğru hızda, doğru yönde ve beklenen ölçüde cevap verdi mi? Her madde ayrı ayrı kayda girer. İki Hürjet olunca bu uzun kontrol listesi paylaşılır, sonuçlar karşılaştırılır ve program tek gövdeye bağlı kalmaz. Peki Hürjet neden yapıldı? Çünkü Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitimde kullandığı T-38'ler yaşlanıyor. Bir pilot pervaneli temel eğitim uçağından çıkıp doğrudan F-16 gibi hızlı bir savaş uçağına geçemez. Arada yüksek hızı, sert dönüşü, modern ekranları ve savaş uçağı düzenini güvenli biçimde öğreten bir köprü gerekir. Hürjet'in temel işi bu köprü olmaktır. Öğrenciyi jet hızına alıştırmak ve asıl savaş uçağına hazırlamak. Faydalıysa videoyu beğen, Hürjet dosyasına hemen dönelim. Kokpitte öğretmenle öğrenci art arda oturur, öndeki uçağı uçururken arkadaki aynı bilgileri görür. Bu, ehliyet dersindeki çift kumandalı otomobile benzer. Fakat burada yolun kenarı değil, ses hızı vardır. Hürjet'in ilk deneme uçağı 2023 baharında ilk kez havalandı. Daha sonra yaklaşık 14 km yüksekliğe çıktı ve ses duvarını aştı. Yani sesten hızlı uçtu. Şimdi iki prototip meselesinin kalbine gelelim. Resmi açıklamalar testlerin iki farklı Hürjet'le sürdüğünü söylüyor. Fakat P1 kesin şu işi, P2 kesin bu işi yapıyor diye yayımlanmış ayrıntılı bir görev listesi yok. Bu nedenle dürüst açıklama şu iki uçak test yükünü paylaşmaya ve aynı davranışı ikinci gövdede doğrulamaya yarar. Birinde ölçülen sonuç diğerinde de çıkıyorsa bunun tek bir uçağın küçük bir huyu olmadığı daha iyi anlaşılır. Ayrıca deneme uçakları sık sık bakıma girer, üzerine ölçüm cihazı takılır, parça sökülür ve tekrar kontrol edilir. Tek uçak olsaydı o yerdeyken bütün uçuş programı beklerdi. İkinci uçak bu duraklamayı azaltabilir. Yani ikinci prototip yedek lastik değildir. Aynı soruya ikinci bir tanık getirmektir. Bir terzinin tek ölçümlü takım elbise kesmemesi gibi uçuş ekibi de tek denemeyle karar vermez. Hız artar, ağırlık değişir, iniş takımı açılır, fren yapılır, her yeni durum yeni bir kontrol maddesi doğurur. Üstelik Hürjet'in bütün sınavları gökyüzünde yapılmıyor. En riskli sorular önce yerde soruluyor. Demirkuş denen tesiste uçuş kumandası, hidrolik, elektrik ve iniş takımı birlikte çalıştırılıyor. Adı kuş ama kendisi uçmuyor. Uçağın içindeki sistemlerin yere kurulmuş büyük bir provası gibi çalışıyor. Pilot kumandayı hareket ettiriyor, sistemin verdiği cevap ölçülüyor ve sorun varsa insan gökyüzüne çıkmadan bulunuyor. Yakıt sistemi içinde ayrı bir test tesisi var, depo, boru ve pompaların farklı durumlarda davranışı burada deneniyor. Uçak havalandığında ise üzerindeki yüzlerce ölçüm canlı olarak yerdeki ekibe gönderilebiliyor. Yerdeki mühendis pilotun hissettiği şeyi sayı olarak görür. Gerekirse pilot daha havadayken uyarı verir. Ses duvarını aşmak da yalnızca hız rekoru değildir. Uçağın havası, kumandası ve titreşimi o bölgede farklı davranır. Gelecekte sesten hızlı bir savaş uçağı kullanacak öğrenci bu davranışları eğitim uçağında tanımalıdır. Hürjet'in açıklanan en yüksek hızı ses hızının yaklaşık 1,4 katıdır. Ama eğitim uçağının başarısı en hızlı olmak değildir. Pilotun hatasını büyümeden göstermesi ve tekrar uçabilmesidir. Peki motor yerli mi? Hayır. Hürjet'te Amerikan General Electric şirketinin F404-104 motoru kullanılıyor. Bu yüzden tamamen yerli motorlu uçak demek yanlış olur. Fakat uçak yabancı demek de gerçeği anlatmaz. Gövdeyi, uçuş sistemlerini ve uçağın bütününü Türkiye tasarlıyor. Motor ise dışarıdan geliyor. Bir otomobilin motorunu başka şirketten alması, direksiyonundan gövdesine kadar bütün otomobilin başkasına ait olduğu anlamına gelmez. Yine de motor dışa bağımlılığı gerçek bir sınırdır ve ihracat kararlarında motor üreten ülkenin onayı önem taşıyabilir. Bir başka karışıklık da şu Hürjet eğitim uçağı mı, savaş uçağı mı, ana görevi ileri jet eğitimidir. TUSAŞ hafif taarruz rolünü de sayıyor. Yani uygun donanımla bazı silahlı görevler yapabilecek biçimde geliştiriliyor. Ama bu onu F-16 veya K'nın yerine koymaz. Yarış otomobiliyle sürücü kursu otomobili aynı işe hizmet etmez. Hürjet ayrıca gerçek bir düşman uçağını taklit eden eğitimlerde ve Türk Yıldızları gibi gösteri ekiplerinde kullanılabilecek. Zaten 2026'da 2 Hürjet, 8 Türk Yıldızları uçağıyla birlikte 10 uçaklık formasyon yaptı. Programın bugünkü ölçülebilir tablosunda P1 ve P2 ile 500'ün üzerinde test uçuşu bulunuyor. Bu sayı uçak bitti anlamına gelmez, tam tersine seri teslimattan önce ne kadar çok davranışın sınandığını gösterir. En büyük dış doğrulama ise İspanya'dan geldi. Açıklanan paket 30 Hürjet ve 2,6 milyar avro değerinde. Bu yalnızca 30 uçak satışı değil, eğitim, yer simülasyonu, bakım ve destek de aynı paketin içinde. İspanya teslimatlarının 2028'de başlaması planlanıyor. Bu seçim, Hürjet'in başka bir NATO ülkesinin eğitim sistemine girebilmesi demek.
Türkiye ile teslimat tarihi konusunda ise kamuya açık belgeler aynı şeyi söylemiyor. TUSAŞ'ın ürün sayfasında 2026 hedefi yazarken Savunma Sanayi Başkanlığı'nın strateji belgesi ilk 4 uçağı 2027'de gösteriyor. Bu yüzden bugün en doğru ifade teslim edildi değil teslimatı hedefleniyor demektir. Takvim değişebilir. Çünkü prototipte bulunan her sorun seri uçaktaki yüzlerce sorunu önleyebilir. Başa dönelim, neden 2 hücret gerekli? Biri sınırı bulurken diğeri bulunan sonucun tekrarlandığını gösterebilir. Biri yerde ölçüm cihazlarıyla uğraşırken diğeri test takvimini ilerletebilir. Böylece öğrenme hızı artar. Hücretin gerçek başarısı tek bir gösterişli uçuş değil, yüzlerce uçuşta aynı güveni verebilmesidir. Çünkü bir eğitim uçağı gökyüzünde yalnızca kendini değil, içine oturacak geleceğin savaş pilotunu da sınava hazırlar. Sıradaki dosyada Hücret ile Kaan arasındaki farkı da aynı sadelikte açalım. Merak ettiğin soruyu yoruma yaz.